Merhabalar. Şöyle bir düşünün, sabah kalkıp o kahve fincanına uzanıyorsunuz ya. İşte o basit görünen hareketin arkasında ne kadar inanılmaz karmaşık bir orkestra çalışıyor hiç merak ettiniz mi? Bugün tam da o orkestranın şefi olan sinir sisteminin en derinlerine dalıyoruz. En temel yapıdan başlayıp bilincin tam merkezine kadar uzanacak müthiş bir yolculuk bu. Hazırsanız hadi başlayalım. Peki bu macerada rotamız nasıl olacak? Bakın en temelden başlayacağız, vücudun bilgi otoyolu omurilik. Oradan bizi hayatta tutan komuta merkezi beyin sapına çıkacağız. Sonra hareketlerimizin usta koordinatörü cerebellum'a, duygularımızı ve içgüdülerimizi yöneten derin beyin yapılarına uğrayacağız. En sonda düşüncenin ve bilincin kalesi cerebrum'a ve tabii tüm bu hassas sistemi koruyan zırhlara bakacağız. Yani anlayacağınız adım adım temelden zirveye doğru çıkacağız. Madem rotamız belli, o zaman en tepeden beynin ta kendisinden bir görüntüyle başlayalım. Bakın, bu inanılmaz yapı ilk bakışta tek bir bütün gibi görünebilir ama aslında tam ortasından geçen derin bir yarıkla yani fissura longitudinalis cerebri ile ikiye ayrılıyor. İşte bu yarık beyninizin o meşhur sağ ve sol yarımkürelerini yani hemisferlerini oluşturuyor. Ve şimdi yolculuğumuzun ilk durağına beynimizle vücudumuz arasındaki en kritik hatta geliyoruz, omurilik. Burayı saniyede milyarlarca verinin aktığı süper hızlı bir fiber optik kablo ağı gibi düşünebilirsiniz. Tıptaki adıyla medulla spinalis. Omuriliğin içine şöyle bir enine kesit atıp baksak, işte tam olarak böyle bir manzarayla karşılaşırdık. Ortadaki bu kelebeğe ya da H harfine benzeyen daha koyu renkte alan gri cevher. Burası aslında işin mutfağı, yani sinir hücrelerinin gövdelerinin olduğu, bilginin işlendiği yer. Etrafını saran daha açık renkli alan ise beyaz cevher. Bunlar da o mutfaktan çıkan ve bilgiyi vücudun her yerine taşıyan kablolar, yani sinir lifleri. Gri cevherin asıl büyüleyici yanı ne kadar düzenli olduğu. Bakın, o kelebeğin ön kanatları gibi duran kısımlar, yani ön boynuz, kaslarımıza hareket et emrini veren motor sinirlerini barındırıyor. Arka kanatları andıran arka boynuz ise vücuttan gelen dokunma, acı, sıcaklık gibi duysal bilgileri topluyor. Yani resmen gelen ve giden trafik için ayrılmış şeritler var. İnanılmaz bir organizasyon. Kısacası omuriliğin 3 tane devasa görevi var. Birincisi, bir elçi gibi çalışıyor. Vücuttan gelen tüm duyu sinyallerini, mesela parmağınızın yandığı bilgisini anında beyne iletiyor. İkincisi, bir komutan gibi beyinden gelen elini çek emrini kaslara taşıyor. Üçüncüsü ve belki de en ilginci, biz hiç farkında değilken kalp atışımız gibi otonom fonksiyonları yöneten bir kontrol kulesi görevi görüyor. Omurilikten yukarı doğru tırmandığımızda beynin en ilkel ama belki de en hayati kısmına varıyoruz. Beyin sapı. Burası biz uyurken ya da baygınken bile bizi hayatta tutan sistemin ana şalteri. Vücudun adeta açma kapama düğmesi burada diyebiliriz. Beyin sapının en üst katı orta beyin yani mezansefalon. Burası vücudun refleks merkezi. Mesela arkanızdan gelen ani bir sese doğru istemsizce başınızı çevirmenizi sağlayan komut, buradaki colliculus inferior'dan geliyor. Görme reflekslerimiz de colliculus superior'dan. Bakın burada bir de substantia nigra var. Burası hareketlerimizi başlatmamızı sağlayan dopamini üretiyor. İşte bu bölge hasar gördüğünde maalesef Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Nucleus ruber de kas tonusumuzu ve duruşumuzu ayarlıyor. Orta beynin hemen altına indiğimizde ponsla karşılaşıyoruz. Latince'de köprü demek ve bu ismi sonuna kadar hak ediyor. Çünkü beynin farklı bölgelerini, özellikle de hareket koordinasyon merkezimiz olan cerebellum'u beyin sapına bağlıyor. Sadece bu da değil, nefes alıp verişimizin ritmini, derinliğini ayarlamada da çok kritik bir rolü var. Ve beyin sapının en altındayız, medulla oblongata. Burası için vücudun yaşam destek ünitesi diyebiliriz, şakası yok. Çünkü kalp atış hızımız, kan basıncımız, solunumumuz, yutkunma, öksürme, hapşırma gibi hayatta kalmamız için olmazsa olmaz ne kadar otomatik fonksiyon varsa hepsi bu küçücük bölgeden yönetiliyor. Şimdi rotamızı beyin sapının hemen arkasına çeviriyoruz. Beynin geri kalanına göre ufak tefek görünen ama yaptıkları devasa olan bir yapı var orada. Adı cerebellum, yani küçük beyin. Şimdi aradaki farkı iyi anlamak lazım. Beynimizin büyük kısmı bir bardağa uzanmaya karar verir. Ama o hareketi pürüzsüz, dengeli ve kusursuz bir şekilde yapmamızı sağlayan işte bu usta koordinatör yani cerebellum'dur.
Bisiklete binmeyi öğrenirken yaptığınız tüm o ince ayarları, dengede kalma çabasını hatırlayın. İşte cerebellum bu tür karmaşık hareketleri öğrenir ve otomatikleştirir. Vücudun hareket hafızasıdır kendisi. Cerebellum da kendi içinde uzmanlaşmış departmanlara sahip. Mesela evrimsel olarak en eski parçası olan vestibulocerebellum tamamen denge ve göz hareketlerimizden sorumlu. Eğer burada bir hasar olursa kişi bildiğiniz sarhoş gibi yalpalayarak yürür, gözlerinde de nistagmus denen istemsiz oynamalar başlar. Bir diğer bölüm, spinocerebellum ise kaslarımızın gerginliğini ayarlar ve hareketlerimizin akıcı olmasını sağlar. Buradaki bir sorun da düşük kas tonusuna ve ciddi koordinasyon bozukluklarına yol açar. Yolculuğumuzda şimdi yüzeyden ayrılıp beynin daha derinlerine, daha gizemli bölgelerine iniyoruz. Yani bilinçli, düşüncemizin hemen altında çalışan, duygularımızı, içgüdülerimizi ve vücudumuzun temel ayarlarını yapan merkezlere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte karşımızda talamus. Burası için beynin ana santrali diyebiliriz. Çok ilginç bir şekilde koku duyusu hariç vücudumuzdan gelen bütün duyusal bilgiler, görme, işitme, dokunma, acı, önce talamusa gelir. Talamus da bu bilgileri bir güzel ayıklar ve işlenmesi için beynin ilgili üst merkezlerine yani kortekse yönlendirir. Tıpkı gelen mektupları doğru adreslere dağıtan bir postane gibi. Peki talamusun rolünü daha net nasıl anlarız? Şöyle düşünün. Eliniz sıcak bir sobaya değdiğinde o sıcaklık hissini size yaşatan talamustur. Ama o sıcaklığın ne kadar tehlikeli olduğunu, elinizin tam olarak neresinin yandığını, dokunduğunuz şeyin ne olduğunu ve hemen elini çekmen lazım komutunu size söyleten, yani bu ham bilgiyi anlamlandıran beynin dış kabuğu olan kortekstir. Kısacası talamus yangın var diye bağırır, korteks ise yangın mutfakta, ocağın üstünde hemen müdahale et der. Aradaki fark bu kadar nettir. Talamusun hemen altında badem büyüklüğünde küçücük bir yapı var, hipotalamus. Ama boyutuna sakın aldanmayın çünkü kendisi vücudun CEO'su. Vücut ısımızı ayarlayan termostat o. Açlık ve susuzluk hissimizi yöneten merkez o. Hormonlarımızı, uyku döngümüzü, hatta korku, sevinç gibi temel duygusal tepkilerimizi yöneterek vücudun iç dengesini yani homeostazi sağlayan da o. Kısacası tüm sistemin sorunsuz çalışmasından sorumlu. Hiç merak ettiniz mi? Araba kullanmak, bisiklete binmek veya klavyede yazı yazmak gibi eylemler bir kere öğrenildikten sonra nasıl bu kadar otomatikleşiyor? İşte bu otomasyonun arkasındaki güç bazal ganglionlardır. Biz bir hareketi bilinçli olarak tekrar tekrar yaparak öğrendikten sonra bazal ganglionlar görevi devralır ve o hareketi otomatik pilota bağlar. Bu sayede biz başka şeyler düşünürken onlar işi halleder. Alışkanlıklarımızın merkezi de burasıdır. Ve nihayet yolculuğumuzun zirvesine, beynin o hepimizin aklındaki kıvrım kıvrım, en gelişmiş ve en büyük kısmına ulaşıyoruz, serebrum. Burası bizim düşüncelerimizin, anılarımızın, kişiliğimizin ve bilincimizin doğduğu yer. Yani bizi biz yapan her ne varsa hepsi bu muhteşem yapının içinde gizli. Serebrumun en inanılmaz yeteneklerinden biri tabii ki dil. Ve bunun için 2 tane süper uzmanlaşmış bölgesi var. Birincisi Broca alanı. Burası bizim konuşma motorumuz. Eğer bu bölge hasar görürse ne söylemek istediğinizi bilirsiniz ama kelimeler ağzınızdan bir türlü çıkmaz. Konuşma yavaşlar, takılır. İkincisi de Wernicke alanı. Burası da anlam merkezimiz. Eğer burada bir sorun olursa su gibi akıcı konuşursunuz ama söyledikleriniz tamamen anlamsız bir kelime yığınından ibaret olur. Cerebrum dev bir şirket gibi. Farklı görevler için uzmanlaşmış departmanlara yani loblara ayrılmıştır. Alnımızın arkasındaki frontal lob, şirketin CEO'su, planlama, karar verme, kişilik ve dürtü kontrolü hep ondan sorulur. Başımızın üstündeki parietal lob, dokunma ve uzay algısı gibi duyusal verileri işleyen veri analiz departmanıdır. Şakaklarımızdaki temporal lobsa işitme ve hafıza arşivimizdir. Frontal lobun en önündeki prefrontal korteks ise zekamızın ve sosyal davranışlarımızın en üst düzeyde yönetildiği yerdir. Peki bu kadar karmaşık, bu kadar değerli ve bir o kadar da hassas bir organ nasıl korunuyor? Unutmayın, beynimiz jöle kıvamında bir yapı. En ufak bir sarsıntı bile ona zarar verebilir. İşte şimdi bu paha biçilmez organı güvende tutan o inanılmaz destek sistemine yani zırhına ve koruyucu sıvılarına bakacağız. Beynimiz kafatasının içinde öylece durmuyor. Beyin omurilik sıvısı yani kısaca BOS dediğimiz özel bir sıvının içinde adeta yüzüyor. Bu sıvı hem beyni darbelere karşı koruyan bir hava yastığı görevi görüyor hem de onu besleyip atıklarını temizliyor.
ve bu sıvının hiç durmayan bir yolculuğu var. Beynin içindeki lateral ventrikül denilen odacıklarda üretiliyor, oradan 3. ventriküle akıyor, ince bir kanaldan geçip 4. ventriküle ulaşıyor, sonra beynin ve omuriliğin etrafını tamamen sarıyor ve en sonunda tekrar kan dolaşımına karışıyor. Sürekli devam eden mükemmel bir döngü. Evet, bugün omuriliğin en temel reflekslerinden, bilincin en karmaşık düşüncelerine kadar uzanan müthiş bir yolculuk yaptık. Gördük ki sistemdeki her bir milimetre karelik dokunun ne kadar özel ve vazgeçilmez bir görevi var. Ve bu durum bizi şu çarpıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bu kadar mükemmel işleyen, her parçası birbirine bağlı bu sistemin küçücük tek bir parçası bile hasar görse, tüm gerçekliğimiz, algımız, kısacası biz nasıl değişiriz? Bu sorunun üzerine düşünmek bile sinir sisteminin hem ne kadar muhteşem hem de aynı zamanda ne kadar hassas olduğunu anlamamıza yetiyor.